Merhaba arkadaşlar. GitHub repolarını incelemeye devam ediyoruz. İlk konumuz Microsoft'un Pomul adındaki yeni markup language'i. Prompt Orchestration Markup Language demiş Microsoft buna. İlk gördüğümde açıkçası bayağı bir heyecanlandım. Şundan dolayı heyecanlandım. Bir prompt yazma bağlamında ya da kontekst oluşturma, buna ne demek lazım çok bilmiyorum. Bir paradigma değişiminin habercisi olabilir bu alet, bu yaklaşım. Çünkü biliyorsunuz biz genelde promptları düz metin olarak ya da işte JSON olarak LLM'lere veriyoruz. Ama Microsoft burada başka bir bakış açısı getirmiş olaya. Biraz sonra detaylarına bakacağız. Dolayısıyla ya bu hikaye deneysel olarak bu şekilde kalır ya da buradan alır yürür ve insanlar artık Pomul biliyorum diye sağda solda konuşmaya başlar. Aslında Pomul adından anlaşılacağı üzere çok enteresan. Mesela yıllar önce XML'i tasarlıyorsun. XML'den HTML'e evriliyor. Daha doğrusu extend edip HTML adında bir şey yapıyorsun. Tarayıcı diye bir şey çıkıyor. Onu render ediyor. İnternet sayfaları hayatımıza girmeye başlıyor falan derken şimdi de Pomul adında aynı yine altyapının üzerinde yükselen bir şey görüyoruz. Hikaye görüyoruz. Dolayısıyla bir tarihi anı belki de bilmiyorum. Belki abartıyor da olabilirim. Emin değilim. Şahitlik ediyormuşuz gibi bir his var içimde. Aynen aslında Pomul şunu sağlıyor bize. Daha yapısal bir şekilde promptlarımızı yazabiliyoruz. İşte rolünü veriyorsun. Rol bir tag. İşte task diyorsun, imaj ekleyebiliyorsun. İşte output formatı nasıl olacaksa onu söylüyorsun. Burada bir sürü tanımlanmış ön tanımlı etiketler var. Siz bu etiketlerin içine istediğiniz şeyleri yazıyorsunuz ve bir extension'ı var Visual Studio Code için. Bunun render edilmiş halini biraz sonra göstereceğim. Birkaç çeşit formatına bakıyorsunuz. Run deyip LLM'de çalıştırıp test edebiliyorsunuz. Bu bize neyi sağlıyor? Hem yapısal, yani yazdığımız promptu daha yapısal, daha okunabilir, daha aslında bakım kolay da diyebiliriz bu manada. Daha sezgisel promptlar yazabiliyoruz. Daha da güzeli bunu stillendirebiliyoruz. Daha da güzeli işte bir Word dokümanı, bir imaj, bir CSV dosyasını import edip render edilmiş halini görebiliyoruz. Dolayısıyla daha kontrollü bir şekilde bize prompt yazma, prompt tasarlama aslında imkanı sağlıyor. Repo'nun detaylarına bakmaya gerek var mı bilmiyorum. Zaten %80 neredeyse TypeScript ile yazılmış. Henüz 2.3K starı var. Bunun şeyine bir bakmak isterim ya, aktivitesine. Bu çok yeni mi yoksa bayağıdır uğraşılıyor mu üstünde? Kasım 2024'ten beri uğraşılıyormuş. Ama tabii ne zaman oldu bilmiyoruz. Gün yüzüne çıktı. Çok da önemli değil. Şimdi ben bunun extension'ını şu Microsoft'un şeyine tıklayalım. Bu değil. Bu sayfa değil. Burası dokümantasyon sayfası. Şu altta bir yerde extension sayfası vardı yanlış hatırlamıyorsam. Şurası. Şuradan yükledim. Şeyin içinde bulamadım. Normal Visual Studio'nun içindeki yere Pomul yazdım. Bir şey gelmedi. Dolayısıyla buradan yükledim. Onu da söyleyeyim size. Şimdi Visual Studio'yu açalım. Şu alt tarafı kapatayım. Şimdi bu aynen example aslında. Dokümanlardaki example. İşte rol var. Task bu. İmaj bu. İmaj zaten aynen. Aynen HTML ya. Hiçbir farkı yok. İmaj bildiğin HTML'in imajı. Burada sadece işte ufak nüanslar var. Örnek veriyorum. Sintaksa multimedya demeniz gerekiyor ki burada bunu görebilirsiniz. Muhtemelen de bunu AI'ya gönderirken de ona göre bir işlemden geçiriyordur diye tahmin ediyorum. Prompt aslında bu şekilde yazılıyor, öyle söyleyelim. Sağ tarafta da bunun preview'u var. Burada gördüğünüz gibi daha okunası ve kaç token 825 tokenmuş bu. Altta da yazıyor total tokens 825. Bu arada çok böyle kompleks prompt yazmışlığım, uğraşmışlığım, optimize etmişliğim yok. O konularda çok bilgi sahibi değilim. Ama bu araca baktığım zaman, hatta de göstereyim size, videosunu kesin izleyin. Şurada bir yerde bunun videosu var. Demo video şu muydu? Aynen. Bu videoyu muhakkak izleyin yeteneklerini anlamanız açısından. Çünkü orada çok hızlı bir şekilde tüm yeteneklerini görebiliyorsunuz. Yani şaşırtıcı özellikleri var diyebilirim. Burada şu anda bu display modu rendered modda, yani render edip ekranda gösteriyor. Burada plain text olarak da alabiliyorsunuz rolü. Yani aslında buradaki promptu bir nevi markdown'a, bir nevi değil bildiğin markdown'a çevirmiş.
İşte imajı, mesela şu multimedya'yı bir kaldırmak istiyorum ya şu anda. Gördüğünüz gibi imajı buraya koyamadı. Dolayısıyla buraya multimedya demek, bu kodu plain text'e convert eden yerde base 64 olarak convert ediliyor muhtemelen. Ya da ona benzer bir şey. Burada bir de IR debug mode diye bir şey var. Bunun ne olduğunu inanın ben de bilmiyorum. Kesin bir manası vardır. Neyse, bizim onlarla işimiz yok. Ama plain text, yani biz bu şekilde bir POML verdiğimizde aslında yapay zekanın içerisine bunu gönderecek. Şuradan run diyorsunuz. LLM settings not configured diyor ama ben bunun nereden ayarlandığını açıkçası bilmiyorum. Dolayısıyla şimdilik onunla bir işimiz yok. Burada işte style sheet ya da şuna tıklayalım bakalım mesela. Style ya da add context diyor. Bir şeyler ekleyebiliyorsunuz. Dediğim gibi işte Word dosyası, CSV dosyası gibi şeyleri ekleyip kullanabiliyorsunuz. Şu Pomodoro'nun şuraya da bir de syntax işte atıyorum JSON'da diyebiliyorsunuz sanırım. Böyle bir şey de var. Aynen. JSON derseniz de gördüğünüz gibi zaten JSON olarak render ediyor aleti. Dolayısıyla POML böyle bir şey. Konuşamadım. Böyle bir repository. Yani incelemekte fayda var. Şimdiden en azından bir kulak aşinalığı olarak bu extension'ı kurup, tamam mı? Şuradaki videoyu izleyip, benim nacizane tavsiyem, izleyip bir deneme yapmak. Ne bileyim, run edemezseniz bile buradaki markdown çıktısını alıp bir AI'ya verip neye benziyor en azından bakmak anlamlı olabilir. Dediğim gibi yeni bir çağ başlıyor olabilir bu manada. Şimdiden görmek anlamlı olabilir. Dedikten sonra geçiyoruz ikinci repository'mize. OpenAI'ın Codex adındaki terminal agent diyelim. Yani şimdi şöyle, bazı şeyleri çok böyle içime sindiremiyorum. Yani çok inanılmaz gürültü kopuyor bir konuyla ilgili ama aslında ortada o gürültüyü karşılayacak bir şey olmuyor çoğu zaman. Codex'te bayağıdır aslında, yanılmıyorsam 3-5 ay önce, belki de daha bile önce olabilir, Altman duyurmuştu bunu. Yanlış da hatırlıyor olabilirim. O kadar fazla gelişme var ki her gün bir şey çıkıyor. Ben bir geliştirici olarak command line'da uygulama geliştirme deneyimini sevmiyorum. Ne gördüğümden bir şey anlıyorum, hissiyat olarak hissedemiyorum daha doğrusu. Doğru kelime bu. Command line'da bu tarz şeylerle, hatta neydi onun adı? Bizim Cursor'ın kullandığı modelin adı neydi? Unuttum ya. Claude'nin de şeyi var. Command line aynen buna benzer bir aracı. Bir geliştirici olarak bu deneyimi sevmiyorum. Ama farklı insanlar farklı düşünüyor olabilir ama dediğim gibi benim zaten işim development olduğu için belki ondan kaynaklı yıllar içinde oluşturduğum bir alışkanlık, bir uygulama geliştirme tarzı var. Ona uygun olmuyor olabilir. Ya sürekli önüme çıkıyor diye bu Codex. Dedim ki bunu ben bir takipçilerimle paylaşayım. Şimdi Codex ne? Command line'da aslında bildiğimiz yine klasik işler. Artık aynı şeyleri söyleyip duruyoruz. Kuruyorsunuz bir tane tool, command line tool'u. İşte bana şunu yap diyorsunuz, onu yapıyor. Bana bunu yap diyorsunuz, bunu yapıyor. Kurdum. Sırf OpenAI bu işin şu anda seversin sevmezsin öncüsü. Yani pastanın kaymağını, daha doğrusu yoğurdun kaymağını bunlar yiyor. Şimdi geldim Codex example'a. Ben kurdum Codex'i. Bu arada şu şekilde kurabiliyorsunuz. İster npm install deyip, isterseniz de brew install deyip. Kaç starı var bunun? 35. 35 bin yani. Normal. Yani sen eğer OpenAI'san ne yapsan olacak. Codex diyorsunuz. Enter'a basıyorsunuz. Siz böyle bir şey, tamam, require diyelim. Ben bu arada OpenAI API key'ini tanımladım. Dolayısıyla o adımları geçmiş oldu. Şurada bir yerde örnek vardı. Hiç uğraşacak değilim prompt yazmakla. Direkt o örneği yazalım. Yok, bu da değil. Şu. Aslında şöyle yapabiliriz. Direkt şunu çalıştırayım önce. Şuradan çıkalım. Gördüğünüz gibi burası boş bir şey. Klasör. Full auto create'ti. İşte bir tane şey. Fancy to-do list app yapacak bize güya. Yapsın bakalım. Geçen videoda şey elimizde patlamıştı. O bu arada bitmedi. Onu söyleyeyim size de. Yani bitseydi koyacaktım çıktısını. O bitmedi. O yaptı. Bir süre sonra timeout. Muhtemelen benim bilgisayarımın yavaşlığından kaynaklı orada şeyler oldu, sıkıntılar oldu. Scaffold SPA files diyor.
ne yaptığını söylüyor. Şimdi bu tarz ne bileyim ya bana çok geçmiyor bu. Ama tabii burada şöyle bir şey var. Yani ben şurada bir şeyler oldu da benim temamla alakalıdır herhalde. Burada tabii şöyle bir şey var. Bu bir command line tool olduğu için siz bunun üstüne bir şey inşa edip bunu altta kullanabilirsiniz. İşin o kısmına ben bir şey demiyorum. Ama ben bunu alıp da bir uygulama yapacağım diyelim. Dur kodeksi alayım da oradan yapayım demem yani. Bana çok fazla hitap etmiyor. Tamam, stilleri ve daha doğrusu layout için stilleri ekliyormuş kardeşim. Temalar, animasyonlar. Bakalım neye benzeyecek. Demin geçen seferki gibi takılmasın diye bir deneme yaptım. Görece hızlı bir şekilde uygulamayı yaptı. Fena da olmadı yani. Pure JavaScript ile yapmıştı. Bakalım şimdi ne yapacak. Çalışıyor üstünde. Çalışsın. Yani Cursor bana çok daha iyi bir seçenekmiş gibi deneyimsel olarak geliyor. Cursor'la ilgili de şöyle bir madem bu working yapıyor, çalışıyor arkadaş. Konuşayım biraz. Şimdi Cursor'la ben şu anda bir tane POC üzerinde çalışıyorum. Nasıl söyleyeyim? Bağlamında ele almak istiyorum konuyu. Yani yazılımcıların işini elinden alacak mı? Şimdi bir oluyor, hiç sizin düşünemediğiniz şeyleri düşünüyor. Muhteşem. Orada bir sihir hissi uyanıyor sizde. Bir satır prompt giriyorsun. Oha diyorsun, herif repo'yu anladı, onu yaptı, bunu yaptı, istediğimi yaptı, hatta dahasını yaptı falan. Ulan bir oluyor. Ben normalde bir geliştirici olarak yani elimi şöyle klavyeye uzatsam, bir iki tıngırdatsam yapacağım şeyi sırf hani AI oriented bir oradaki o deneyimi de denemek istediğim için ona yaptırtıyorum. Arkadaş aklı çıkıyor kafasından ya. Neye göre bu çıktının kalitesi değişiyor? Ben mi promptu yazamıyorum, istediğimi veremiyorum? Yoksa yapay zekayı konumlandırırken daha çok gerçek anlamda bir araç gibi mi konumlandırmak lazım? Yani dümeni ona vermemek mi lazım? Hala da ben bunu anlayamadım. Tabii çok daha deneyimli bu işlerle uğraşan insanlar var. Bildiğin ürün yapıyorlar. Onlarla belki konuşmak lazım ama nasıl söyleyeyim? Dümende ben anladığımı söylüyorum. Dümende ben varım kardeşim. Yazıyorum bir şeyler. Sen de bana yandan yine pair programming gibi diyelim. Gel bana arada sırada fikir ver. Yardım et gibi mi kullanmak lazım? Emin değilim. Yani hala da dümen teslim edilecek bir durumda değil. Özellikle işte sürekli git commit yapmazsanız benim kendi deneyimim bu. En alakasız yerde her şeyi bir anda çöp edebiliyor. Dolayısıyla orada bir miktar daha sanırım gidilecek yol var. Ama öte taraftan tekrar edeyim. Hiç ummadığınız bir noktada da oha diyorsun yani. Orada da şunu varsayıyorum. Acaba diyorum eğitilirken o datalar öyle balık şeklinde mi verilmiş buna da oradan alıp foş diye koyuyor bu tarafa. Çok da emin olamıyorum. Kardeşim haydi ya. App'in lojiklerini, storage'ını, UI'ni falan implement ediyormuş. Etsin. Ben de bir su içeyim. Mesela şuraya bence şu nedir ha? Bunu çözmesi lazım bunların. Benim temamdan da kaynaklansa ne bileyim bunu çözse iyi olurmuş. Bayağı bir şey yaptı gibi. PV Manifest Service Worker. Mesela ben ona bu uygulama PWA olsun, yani Progressive Web App dediğimiz tarzda bir uygulama olsun demedim normalde. Tamam yazsın bakalım. Ama yapıyor. Çok merak ettim ne çıkacak. Ben ilk denediğimde zart diye yaptıydı. Şu arkadaki şeyi kapatalım. Microsoft kodu kapatalım. Polish and read mi? Tamam. Ne oluyor lan? Unexpected status. Bitti mi yani? El kol hareketleri ne onu anlamadım açıkçası. Tamam. Diyelim ki bitti. Şuraya gidelim. Şuraya bir ls yazalım. Ben bunu cursor'da mecbur açacağım işte. Kastettiğim bu. Ben abi açacağım bunu ya. Cursor'ı biraz büyütelim. Bakalım önce kod niye benziyor. İşte kafadan ilk gözüme çarptı. Hiç klasör yok. Her şeyi aynı dizinin altına koymuş. Ne bu? SV cache diye bir şey. Cache bir. Neyse geç. Bilmiyorum. Stilleri komple sıfırdan. Anladığım kadarıyla hiç dependency yok. Komple her şeyi kendi yazmış. Tamam. Bir şey oluşturmuş. Şöyle bakalım. Bakamadık.
Bir daha tıkladım. Yine bakamadım. Niye? Çok önemli değil. Oha. Tamam, uygulamayı anlatmış bize. Geç. Index HTML'e bakalım. Tamam. App.js'e bakalım. Storage key, tema key. Tema bile var anasını satayım. Refs mi? Ha, herif şeyleri bile implement etmiş. Kendi ufak library'lerini. Tamam, güzel. Tamam, neyse. Nasıl çalıştıracağız bunu şimdi? Şu şey yapabilir miyiz? Neydi? Python. Aynen. Şurada bir kaldıralım ayağı bir şey. 80-80. Şuna gidelim. 80-80 diyelim. Enter'a basalım. Oo! Wonderful. Wonderful Mr. John Fick. John Fick. Bir şey söyleyeceğim. Gayet iyi lan. Pure JavaScript yazdı herif bunu. Default'ları da kendi koydu buraya. Oha, drag drop bile var. Adam daha ne yapsın ya? Ya kardeşim, bu adam daha ne yapsın bize ya? Sen var ya. Niye çalışmıyor? Çok ilginç. Neye tuşu çalışmıyor? Adamsın. Olmadı. Adamsın ama kardan diyelim. Enter. Edit diyelim. Çok ilginç. Ne çalışmıyor? Acaba bunu bir shortcut falan... He, akılsız. Neye bastığın zaman şeye fokus oluyor. Ama neye yazamıyorsun buraya? Evet. İlk bug'ımızı bulduk. Şimdi bizim rakibimiz olduğu için bu arkadaş. Hep bizim geliştirdiğimiz uygulamalara insanlar şey buluyor. Bug'ı falan buluyor. Şimdi ben bug'ı bulunca çok keyiflendim. Bu çok güzel bir his. Neye basıyorum? Oo, bak kısa yollar falan eklemiş ya. Bildiğin. Oha, dur. Command K. Adam daha ne yapsın ya? Export data JSON, import data JSON. Filtreler. O kadar kodla yaptı bunları. Today. Bildiğin al. Stripe'ı bağla, sat bunu. Ondan sonra da köşeyi dön. Ne bu? Project. Oo, projeler falan var. Şaka bir yana bu gayet iyi ya. Şeyi anlamadım. Toggle tema. Ne bu? Bu çalışmıyor. Bir daha yenileyim bunu. Hiç JavaScript hatası falan var mı? Yok. Olmaz olur mu? Ne bunlar? jQuery. jQuery koymuş mu ki buna bu? Ne diyor? Expected number. jQuery var mıydı ya bunda? Koda bir daha bakalım. jQuery nerede var? İndekse gidelim. Baba varsa burada tamam zaten. jQuery. Yo. Muhtemelen benim kullandığım extensionlardan bir tanesidir o zaman. Konuyla ilgisi yok yani. Neyse, bence gayet güzel. Şimdi şey de yapalım, dur. O repoda bir şey daha söylüyordu. Ctrl C diyeyim, çıktım. CLS dedim. Bu repoda bir tane şey diyordu sanki. Ha. Bana bu code base'i şey yap. Ya da dur ben yazayım ya. Dur. Codex miydi? Aynen. Codex. Bu repository'deki uygulama ne işe yarıyor? Analiz edecek onu herhalde. Require zarsort devam. Codex'in chat widget handle codex. Hızlıca reposunu tarayıp readme vandalasyonu inceliyor. Tamam. Oo, readme'ye gittiysen olmadı ya. Ya da olsun hadi. Ya his olarak da şeyi anlamıyorum. Şuraya fokus olduğu zaman bitti demek herhalde. Amaç tarayıcıda çalışan çevrim dışı kullanılan to-do yapılacaklar uygulaması, yaklaşık sıfır bağımlılık. Evet. Local Storage'da PWA Manifest offline destek, görünümler, inbox today, zengin görevler.
Nasıl çalıştırılır? Direkt çift tıklasak dependency yok, bir şey yok ya. Hiçbir sunucuya da ihtiyacı yok herifin. Direkt tarayıcıda çalışıyor. Gayet iyi. Gayet iyi. Yani güzel çalışıyor ama dediğim gibi benim bunu kullanma ihtimalim yok. Yani bu konsept bana göre bir konsept değil ama gördüğünüz gibi takır takır da çalışıyor öte yandan. Tabii bir to do app istemek başka bir şey. Sizin orijinal bir düşüncenizi, orijinal bir fikrinizi hayata geçirmesi bambaşka bir hikaye. Bana sudoku yap, bana satranç yap, bana bilmem ne yap. Bunlar çok, nasıl söyleyeyim, iyi uygulamalar değil denemek için ama yine de gördüğünüz gibi sıfırdan herif gitti. Hiç dependency kullanmadan. Ya bu manada yeni nesil çok şanslı yani. Öğrenmek artık inanılmaz kolay. Şu kodları okusan, anlamaya çalışsan ya da bir iki iterasyonda desen ki prompt olarak ben bu kodu anlamak istiyorum, öğrenmek istiyorum. Size muhtemelen bayağı bir yardımcı olacaktır. Dolayısıyla inanılmaz bir çağdayız. Bu da böyle bir video olsun. Kanala abone olmayı unutmayalım. Çok az abonemiz var. Kimse abone olmuyor. İlla yalvarayım mı abone olun diye bilmiyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.